Evet, şimdi bir müzakere beklentisi var. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında 12 Nisan Cumartesi günü zaman daralıyor, belirsizlikler sürüyor. Hala bu müzakere ne formatta yapılacak bilmiyoruz. Amerika yüz yüze olsun diye diretiyor ama İran dolaylı müzakere olur. Çünkü biz size güvenemiyoruz. Güven yokken neden Amerika ile yüz yüze konuştuğumuz da verilecek sözlerin ya da ele alınacak konuların tamamen uyulacağına bunlara nasıl inanalım diyor. Ama öyle bir noktada ki bir restleşme aşamasına geldiği iddia ediliyor. Eğer İran yüz yüze görüşmeyi kabul etmezse o görüşmede masada olacak Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff'un müzakereden çekileceği, yani hiç başlamadan bile bu sürecin bitebileceği iddiası var. Şimdi bu durum böyle çalkantılı ilerlerken Trump dün yeniden konuştu. Çünkü baskıyı artırmak istiyor. Çünkü evet müzakere yapalım ve hatta anlaşmayı mutlaka yapalım derken elini yükseltecek. Trump usulü dış politika bu. Tehdit dolu müzakere, anlaşma. Bunu gümrük vergisine uyarlayın, işte Ukrayna savaşına uyarlayın. Her konuda bu böyle. Hamas'a da uyarlayabilirsiniz, Gazze'ye. Ve şunu dedi, eğer müzakereler başarılı olmazsa, biz istediğimiz gibi bir nükleer anlaşmaya varamazsak İran'la, o zaman askeri seçenek gündemde olacak. Askeri bir operasyon olacak ve bu İsrail'in liderliğinde olacak. Bakın bu liderlik vurgusu da önemli çünkü yani Amerika'nın da katılacağını buna belirtiyor. Yani bunu ilk kez belirtiyor açık açık. İsrail liderliğinde demek Amerika'nın daha ikinci planda olacağı, yani büyük ihtimalle işte B-2 bombardıman uçaklarını İsrail'e temin edeceği. Çünkü bu uçaklar olmadan bu kadar uzun mesafeli İsrail'den İran'a bir saldırı. Çünkü dedik ya, senaryo ne? İsrail bütün nükleer tesisleri ben vururum, yok ederim. Zaten bu tesisler yok olmalı. Ya anlaşma yoluyla yaparsınız, Libya'daki gibi, nasıl Kaddafi izin verdi, oradaki tesisler hem bombalandı hem uranyum gemilerle çıkarıldı. Ya biz bunu bombalayarak yaparız ya da farklı işte şekilde anlaşmayla olmazsa biz doğrudan gireriz, bir intikam alırız, bu fırsatı kullanırız diyor. Şimdi bu açıklama varken sahada da hareketlilik var. Ne yaptı Amerika? 20 tane B-2 tipi bombardıman uçağından 6'sını Orta Doğu'ya konuşlandırdı. Ve bu İran'a bir mesaj olarak algılandı. Doğrudan Pentagon'a da soruldu. ABD Savunma Bakanı ise Hexet şunu dedi, biz İran'ın karar vermesini istiyoruz. Açık açık demiyoruz, bu bir mesaj demeye getirdi. İran karar versin. Bunun anlamı ne? Bu onlara bir mesaj mı? Pek tabii ki onlara mesaj. Çünkü B-2 bombardıman uçakları ve onların kullandığı bombalar ancak İran'ın yerin 7 kat 9 kat altındaki nükleer tesislerini vurabilir. Sıradan uçaklarla, sıradan bombalarla bu tesisler vurulamıyor. Yani kaçınılmaz bir şekilde bu uçaklar sadece İsrail'in işini görebilir tırnak içinde. İran'ın da boş durmadığı belirtiliyor. İran'ın da Irak'a bu kez elindeki gelişmiş füzelerini transfer ettiği iddiası var. Yani hem müzakere beklentisi var, hem askeri saldırı tehdidi var, hem de sahada karşılıklı askeri restleşme var. Tüm bunlar olurken Amerika'dan bir yaptırım hamlesi de geldi İran'a. Görüşmelerin birkaç gün öncesinde yeni yaptırım açıklandı. İran'ın nükleer programı ile ilgili 5 kuruluşa ve bir özel kişiye yaptırım getirildi. İran lideri ise yaptırım diyen Trump'a yatırım çağrısında bulundu. Yani bir anda da böylesi bir durum var. Pezeşkiyan dün açıklama yaptı. Daha önce 100 kez, 1000 kez geldiler, bizim nükleer tesislerimizi incelediler, soruşturdular. Nükleer bomba bulamadılar. Zaten biz nükleer bomba peşinde değiliz. Saldırı peşinde değiliz. Gelin 1000 kez daha bakın, bulamayacaksınız diye konuştu. Ama Amerikalı yatırımcıları da ülkesine davet etti. Hamaney'in de bunu desteklediğini söyledi. Tabii ki bunun olması için önce bir anlaşma da olmalı. Çünkü yaptırımların kalkması için bir temel olmalı. Bu Amerika'nın çok işine gelir ama. Yani o programın içine, göbeğinin ortasına düşmüş olur yani. Hangi yatırımcılar. programı? Nükleer programı. Tabii ki nükleer programı Amerika'ya değil, Birleşmiş Milletler himayesindeki Uluslararası Atom Enerjisi Dairesi'nin uzmanlarını açıyor. Öyle bir denetime. Doğrudan Amerika'yı o nükleer programına dahil etmiyor. Sadece gelin ekonomimize yardım edin. İşte belirli alanlarda, hangi alanlarda onu da bilmiyoruz. Belki stratejik sektörlerde çağırmayacaklar, petrol gibi, doğalgaz gibi. Ama genel olarak
yaptırıma yatırımla cevap veren muhafazakar değil, ılımlı bir cumhurbaşkanlığı imajını korumuş oldu. Onurlu bir anlaşma istiyoruz dedi. İşte bakalım ama yani şu anda İran çok zayıf durumda ve Evet. karşısında çok cüretkar bir Amerika var. Biden yönetiminden daha cüretkar bir Trump var. Daha güçsüz, elleri kolları kesilmiş bir İran var. Zaman daralıyor ve şöyle bir şey var. Tamam, şimdi askeri seçenek dedi ama peki ne zaman? Trump açıkça söylemese de bir grafik, aklında bir takvim, süre olduğunu belirtti. Ve Amerikan medyasına göre bu süre 2 ay. Evet. Yani 2 ayda müzakereler ya başarılı olacak ya çökecek ve çökerse 2 ay sonra askeri saldırı gündeme gelecek diye bir beklenti çiziliyor.